Yüce Türk. 15 yıl temizliğe gittim. Sonra biraz ev işinde ağır geldi yaşım ilerledikçe. O zaman da ne yapayım dedim, birkaç kişi bize ekmek yaptığı söylediler. Ben de düşündüm, bir yer yapayım dedim, yanıma birkaç eleman alayım dedim. Bir ahşap bir yer kiraladım. Bir kişinin, iki kişinin derken 10 kişinin ekmeğe çıktı. Sonra bir baktım devamlı geliyor. Kapatmadım bir daha. Bugüne kadar 6 yıl oldu başlayalı. İmalathanem var. Arkadaşlarım var. Devam ediyor. Bugün şimdi yufka yapılacak. 25 kiloluğundan yufka yapılacak. Bir yere, özel bir yere. Ben kendim su böreği yapacağım birisini. Erişte keseceğim. Su böreğinin içine 14 tane yumurta kırıyorum. Onunla bir güzelce yoğuruyorum onu böyle. Sonra 12 tane yufka açıyorum. Yanmıyormuş çok. Ondaymış hata. Hadi mi çevirsin sana ya. İlk önce sinesini bir tereyağıyla yağlıyorum. İçine az bir sıvı yağ katıyorum. Tereyağıyla ikisini bir her ekmeğin döşedikçe içine bir yağlıyorsun yani. Suyu kaynayınca kuruttuğun ekmeği atıyorsun. Ondan da alıp soğuk suyun içine koyuyorsun. Soğuk suyu aldığın zaman yapışmaz, erimez. Soğuk suda güzelce şey yapıyorum. Sonra döşemesini yapıyorum. Bak suya girdi, sudan alın bir geri. Bayramlarda, düğünlerde, özel günlerde yapılan su böreği. Altısını döşeyince yarasına peynir ekeceğim. İstersen kıymalı yapabiliyorum, istersen peynirli yapıyorum. Böyle börek yapıyordum. Elimde böreğin kapıdan birisi geldi. Hem sevindim hem duygulandım. Sizi İskilip'te girişimci kadınlardan seçtik diyerek, seçildim Uncurap'la diyerek, sürprizimiz var diyerek geldiler. Çok sevindim. Yani bir işi becermek, başarmak yani benim için en mutlu bir günüm. Yani o zamandan beri hep müşterim çoğaldı, işim çoğaldı. İşimi severek yapıyorum. Kendi ayaklarım üzerine kadın olarak hep gece gündüz kendim çalışmak üzere.
pişirken hızlı pişecek. Ağır ağır pişerse içinde eriyi gidiyor yani. O da beceriye bağlı. Ben şimdi yapacağım, benim ekmeğim hiç bölünmeden çıkacak, göstereceğim. Müziğim çalacak. Ben burada çalışacağım. Çalıştım mı bir iş demeyeyim, piknik demeyeyim, gezme demeyeyim, hayatta gidemem. Yeter ki müziğim olsun yanımda. Zorluğunu hiç yaşadığımı bilmiyorum. Hep severek yapıyorum ya. Şunda sıkıldım diyecek bir zamanım yok. Açıyor müzik setimizi. Yanımızda müzik çalarsa biz çalışırız yok. Bir kere bakmışız, akşam olmuş, hiç duymak bile. Hani hep arkadaşların, yanında arkadaşların kafa dengi olursa. Fazla mı istiyorsun? Et o zaman, et de et kalsın. At onları devam. Soğumasına biraz var. Soğumayınca şey yaparken illaki parçalanmaması için soğuduktan sonra çevireceğim. Şey getir. Bıçak getir, bıçak. Yedi bu. Ha. Ekmeği içine koyacağız. Hadi. 15 bükme Özlem Hanım istedi. Şimdilik 1,5'a kadar onu eriştirmek lazım. Şimdi önce kendi karnımızı doyuralım. Ben acıktım. Oturup da bir kere yemek yedikten sonra bir daha aşamaca çalışırız yani. 10 tane. 10 tane 125. 125 mi? Teşekkürler. Afiyet olsun. Al. Alt ekmeğin 75. Kolay gelsin. Sağ ol. Müşteri ilk defa ürün aldı. Misafiri geliyor 2 kilosu böreği alıyor. Böreği yedikten sonra onun tadından anıyor. Şimdi ben özellikle tereyağıyla yaparsam 2 gün sonra sana haber geliyor zaten. Ben bunu oradan biliyorum. Dur sıcağım. Dur. Bunun altı da pişecek, yemeği hazır. Fiyatları zamanla göre değişiyor. Şimdi 250 kilosu. Ama zamanla göre malzemenin aldığım malzemeye göre değişebiliyor. Bu tepsi 800 lira. Tepsi olarak. Bunun işi tamam kadar soğuyunca kesinlikle lazım. Bunlar renkli eriştelerim. Hep yani sebzeli eriştelerim. Bunlar çok gidiyor. Çocuklar için, kendiler için renkli renkli. Kırmızı pancardan kesiliyor, ıspanaktan kesiliyor, havuçtan kesiliyor. Yani ısırgandan kesiliyor. Bunlar hep çocuklar yiyemediği için yani. Sen kendin özellikle oturup kırmızı pancar yemen ama erişteyle manalı yersin. Görünce buna sanki gıda kattı sanırlar. Ama size orijinallerini göstereceğim. Kırmızı biberden erişte keseceğim. Onu şimdi bir kere pişiriyorum kırmızı biberi. İlişlerden ezerim altına geçeniyle hamurumu yoğururum. İçine yumurta katarım gene. Baksana bir.
Bunu katı yoğuracağım. Özelliği bu. Ne kadar katı olursa hamuru. Sert hamurdan olduğu için eriştesi tane durar. Bu hamurun eriştesi pişti miydi hepsi çorba gibi olur. Günlük 1,5 çuval un yapılıyor. 3 kişiyle. Ya erişteyi yaparken ne dilmesini ince dilecek. Kalın dilmeyecek. Kesmesini ince kesecek. O da tabii her kadın yapamıyor. Hep benim seçmece getiririm. Rastgelerinden çalışmam. Urgal olmayacak, ekmeğim yanmayacak. Anıyorum, insanların kişiliğinden anıyorum. Bir kişiye bir gün iş veriyor, baktı olmadı, ne yapacak? O gün ekmek urgal oluyor, kenarları kalın oluyor. Hatire bir gün daha çağırıyor, 3. gün bugün ekmek yapmıyor diyor, o kışın ani hatasını zaten. Ama benim başka gelenlerim var 2 senedir. Bak ekmeğe çeviren abla 2 senedir çalışıyor mesela. Biraz sererim yere. Yerde kesim haline geldi o zaman. Kesmeye başlarız yani. Kirpitçem olması gerekiyor işte. O el becerisi yani ben onu hep kendim kalan gözümü yumsam yaparım yani. Hani bebeklerine, ufak bebeklerine benim bir şimdilik hep dışarıdan sipariş aldıklarım 1 yaşında, 1,5 yaşında ıspanak yemeği, havuç yemeği derler ya. Onlardan gıdasını alıyor. Özellikleri, sebze eriştenin özellikleri onlar. Önceden elimizde yoğuruyorduk. Yoruluyor diye patronumuz makine aldı. Arkadaşlarla birlikte el birliğiyle bunu böyle yapıyoruz. Kız ne ittik sana? Böyle bırak böyle. Dükkan bir yerde, bir iş yerim bir yerde, imalathanem biraz zorlanıyor. Nasıl bir hayalim var? Bir iş yerim olsun, bir tarafında dükkanım olsun, bir tarafında ekmeğim yapılsın, bir tarafında eriştem kesilsin. Yani bir orada satışım olsun, kapımın önünde bir masam olsun, ufak bir bahçeli yerde gelene gidene bükme ikram yapabileyim. En büyük hayalim o. Çalışmayla oluyor, hep çalışmak. Benim ileri gelmem hep çalışmak. Saat 1'e kadar çalışırım. Sabah saat 5 dedikten sonra hep kesinlikle ekmek evine inmişimdir.